Sakın ola Ural'ın sözlerine kapılıp bir delilik yapmayasınız. Merak etmesin beyim. Yemini suyunu eksik etmeyiz. Bile iste yarama basar beyim. İnşallah bir an önce geberir de hepimiz rahat ederiz. Emir Saadettin Köpek Hazretleri! Şu kısacık ömrümde neyi iyi anladım biliyor musun Ertuğrul Bey? Asıl olan emeller değil. Fakat amellermiş. Ural Bey'in emellerine ulaşmak için üstlendiği hırs onun gözünü kör etti. Ameli de hırsına hizmet etti. Vaziyet ortadadır. Lakin sen de aynı hataya düştün. Öyle değil mi Ertuğrul? Ben hakikatin peşine düştüm Emir Saadettin. Hakikat, Ural'ın alplerimi öldürdüğüdür. Tekfur'un ölümü için de aynı şeyleri söylerdin Ertuğrul. Lakin bak, hakikat ortaya çıktı. Ural'a duyduğun öfke seni şaşırttı. Kabul et. Niyetin nedir Emir Hazretleri? Ne istersin? Yiğitliğini takdir ederim Ertuğrul. Lakin gayrı koskoca bir obanın beyi olduğunu da hatırlatmak isterim sana. Ural Bey kilimlerini yakmıştır. Evet. Lakin ısrarla alplerini öldürenin kendisi değil Batuhan olduğunu söyler. Tıpkı Tekfur'u öldürmediğini söylediği gibi. Ural'ı savunacaksan yanlış kişiyle konuşursun Emir Saadettin. Derdini Kadı Hazretlerine anlatasın. Kadı Hazretleri şeriata göre bu meseleyi senin çözeceğini söyler. Mesele derken kastım iki oba arasına giren husumettir. Kan davasıdır. Ural Bey babasını kaybetti. Obası paramparça oldu. De bana Ertuğrul, Çavdar Obası bütün bu olanların mesuliyetini kime yükleyecek? Hı? Ertuğrul, alplerini Ural'ın değil Batuhan'ın öldürdüğü aşikardır. İnat etme. Alplerin için diyete razı ol. Yoksa sulhü koruyalım derken kendi aramızda çıkacak bir cengin sebebi olacaksın. Alplerinin aileleriyle konuş. Onları ikna et. Yarın infazdan evvel bana kararını bildir. Bildir ki sulhün katli senden vuku bulmasın.
Hayırlı haberlerini beklerim. Acar Bey. Burada ne arıyorsun? Mühim havadisler vardır Emir Hazretleri. Gel buraya. Hayırdır? Ne yazık ki Çolpan Hatun doğmamış bebesini yitirdi. Aliyar Bey de toyu erteledi. Gel benimle. Bütün fitne Çavdar Obası'nın beyliği içindir artık bey. Candar Bey'in ölümüyle hesap değişmiştir. Köpeğin Ural'ı diyetle affetmemizi istemesi boşuna değildir. Onu bey yapmak için her şeyi yapacaktır. Lakin Çavdarlar Bey'ini çoktan seçmiştir beyim. Ertuğrul Bey'im, Aliyar Bey'imin selamlarını getirdim. De hele Kutluca. Çolpan Hatun maalesef bebeğini kaybetti beyim. Aliyar Bey'im de toyu yarın erteledi. Beyim, şimdi herkesin gözünde o masum çocuğun sebebi seni göstereceklerdir. Seni fitnenin başı belleteceklerdir. Tam da köpeğin istediği gibi. Bundan gayrı köpek istediği adamı Çavdarların başına bey yapacaktır. Acar Bey beyliğe talip olduğunu söyledi beyim. Beylik toyu ikisinin arasında geçecek. Dahası Acar Bey buraya geldi. Emir Saadettin'le gizli konuşmak için bir odaya girdiler. Su uyur düşman uyumazmış Kutluca. Acar Bey, obanın başına geçebilir mi? Aliyar Bey'im de beni bu yüzden gönderdi beyim. O mümkün görür. Arkasında köpek vardır der. Ola ki Acar Bey kazanırsa sana diş bileyecektir beyim. Ural Bey'in de, Candar Bey'in de en yakınındaki beydir o. Aliyar Bey'im obanın başına geçmezse, otağındaki fitneye engel olamazsa, ortada ne sulh kalır, ne de adalet. Beyim, gayrı bu ahvalde Aliyar Bey'in Çavdarların başına bey olması mümkün değildir. Köpek isterse Aliyar Bey olacaktır artık bey. Senden bir isteğim var Kutluca. Emret beyim. Yarın toy vakti. Alplerimle birlikte Kızıltepe'nin eteklerinde olacağım. Bana toyda ne olduğunu an be an bildireceksin. Emrin olur beyim. Sizin emrinizle beyliğe talip oldum. Candar Bey'imin hatırasını korumak için. Ural Bey'imiz için. Obamızın selameti için. Lakin beylerin oyu eşit gibidir. Toyu kaybetmeyi göze alamayız. Ural Bey'in evladının vefatı işimize yaradı. Yaradı. Yaradı lakin yine de emin olamayız. Aliyar Bey'i ancak Ural Bey durdurabilir Emir Hazretleri. Dediğiniz gibi Ertuğrul Bey'i ikna ederseniz Ural Bey'imiz aklanıp obaya dönerse o vakit onun lehine beylikten çekilir ve reyimi ona veririm. Acar Bey, obaya git ve beylerle birlikte benden talimat bekle. Zinhar benden habersiz bir iş etmeyeceksiniz.
Bizi görmek istemişsin oğul. Sizinle mühim bir mesele hakkında istişare etmek isterim ana. Emir Saadettin, Ural'ı diyet ödeyerek kurtarmak ister. Benimle pazarlık etti. O benim evladımı öldürmeye çalıştı. Hiç mi Allah'tan korkmaz bu Emir Saadettin? Öldürdüğü alpler, hatunları, anaları. Beyim perişan olmuşlardı. Siz de ölen alplerimin aileleri gibi Ural'ın fitnelerinden çok çektiniz. O yüzden evvela sizinle istişare etmek istedim. Aklından ne geçer oğul? Şehit alplerimin aileleriyle konuşup onları diyete razı etmek isterim ana. Ural'ın kellesini kurtarmak için mi didineceksin beyim? Hayır Halime. Bu toprakların kaderi kayılarla çavdarların tek yürek, tek yumruk olmasından geçer. Ben anca bunun için mücadele ederim. Bunun temini için de Aliyar'ın bey olması icap eder. Ola ki Ural ölür de köpeğin istediği biri bey olursa bu topraklarda huzur kalmayacaktır. Bir yanda Tekfur, öteki yanda çavdarlarla cenk edecek gücümüz yoktur. Dökülecek kardeş kanında hepimiz boğulur gideriz. O yüzden Aliyar'ın beyliği için Ural'ın diyetine razı gelmemiz gerek. Bu nasıl olacak oğul? Emir Saadettin'den Ural'ın hayatına karşılık Aliyar'ı bey olarak desteklemesini isteyeceğim. Eğer kabul etmezse Ural'ı öldüreceğim. Ural imdi elini kolunu sallayarak obasına dönecek öyle mi? Ertuğrul Bey'im, o Ural denen yılan sağ kalırsa öcünü sadece senden değil, evladımız Gündüz'den de alacak. Nasıl düşünmezsin bunu? Buna müsaade etmeyeceğimi bilmez misin hatun? Müsaadenizle. Dündar, şehit alplerimin ailelerine haber edesin. Akşam otağımda onları ağırlayacağım. İstişare etmek isterim. Ah koca Ural ah.
Zihninden geçeni bilirim. Lakin şunu unutmayasın. Saadettin köpeğin el uzattığı kimse yerde kalmaz. Artık şu elinizi uzatsanız da babamın intikamını alsan. Sen Ural. Sen hala intikam peşinde misin? Seni buradan kurtaracağım. Asıl olan bu. Bunu unutma. Haberler kötü Ural. Ne haberleri? Hatun'un çolpan. Ne olmuş çolpanıma? Allah'a çok şükür. Çolpan Hatun iyidir, iyi. Lakin evladın... Ural Bey... Evladını Allah verdi, Allah aldı. Sakın isyan edip günaha girmeyesin. Ben seni buradan kurtaracağım Ural. Ural, ben seni buradan kurtaracağım. İntikam yolunda sana sabır düştü Ural. Olmadı. Ural'ı bağladılar da sizlere mi kıydılar? Sahipsiz mi kaldınız? Geleceğim. Çobanım. Geleceğim. Obamızın büyükleri, şerefli beyleri, başımıza gelen elim hadiselerin tezahürü olarak toyu erteledim. Lakin obamıza bey seçmemiz elzemdir. Bilirim. Her biriniz babamın emanetini bana vermek istersiniz. Lakin Acar Bey de talip olmuştur. Allah şahittir ki benim için kimin bey olacağı değil, obamızın birliğini, dirliğini, huzurunu kimin tesis ettiği önemlidir. Aliyar Bey, Acar Bey'i hepimiz tanırız. Bu sebeple senin yanındayız. O senin gibi değil. O Ural Bey gibi düşünen hırslı biridir. Başa gelirse huzurumuz yine kaçar. Bir de elbette Ural Bey meselesi vardır. Tekfur cinayetinden aklanmıştır. Ya diğer suçlardan da aklanıp obaya dönerse ne olacak? Kaldı ki reylerin sayısı neredeyse eşittir. Ural Bey dönse de dönmese de senin bey olman şüphelidir Aliyar Bey. Allah büyüktür elbet. Niyeti halis olan başa geçsin isteriz. Evet. Reyler neredeyse eşittir. Bundan sebep duanıza da, desteğinize de her vakit olduğundan daha çok ihtiyacım vardır. Her daim yanındayız Aliyar Bey. Nasıl adil, akıllı ve ahlaklı biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah seni başımızdan eksik etmeye. Allah cümlenizden razı olsun. Allah nasip eder de bey olursam birliğimizi sağlayacağım. Kayılarla ve civar diğer Türkmen obalarıyla tek yürek, tek bilek olacağız. Ural'a düşünmeyesiniz.
Tekfur cinayetinden aklanmış olsa da işlediği diğer cürümlerden kurtulması mümkün değildir. Alpler! Mahkum kaçmış! Gelin itler, gelin. Gelin ha. Babamı öldürdünüz. Evladımı öldürdünüz. Hepinizi geberteceğim. Alpler! Açılın. İlk önce de seni geberteceğim Turgut Alp. Cesedimi çiğnemeden buradan sağ çıkamazsın. O vakit ellerimi çöz de şu yarım kalan hesabımızı görelim ha? Ellerini çözün.
Bu hain nasıl kaçar ha? Nasıl? Siz ne iş yaparsınız? Kapısı kilitlidir Turgut Başım. Çıkması mümkün değildir. Belli ki Alpleri bayıltıp kaçmış. Alın götürün bunu. Ellerini ayaklarını zincirleyin. Bundan gayrı su bile verilmeyecek bu ite. Zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih edenler. Katil olmaktansa şehit olmayı tercih edenler. Kayının yiğit erleri, cefakar hatunları. Bilirim, yaramız derindedir. Ben kardeşlerimi, siz evlatlarınızı, erlerinizi yitirdiniz. Bizden istedikleri kanımıza dokunan bir istektir. Lakin biz sulhten yanayız. Müslüman kanı dökmek istemeyiz. Yeni bir düşman edinmek istemeyiz. Din kardeşine kırdırmak isteyenlere müsaade edemeyiz. Ben altınlarımı değil, erimi kaybettim Ertuğrul Bey. Hangi altın benim erimi yerine getirebilir? Kimse size yiğitlerinizin karşılığı altındır dememiştir. Erleriniz hak yolunda şehit olmuştur. Onlar sulh için, obalarımızın selameti için şehit olmuşlardır. Diyetimiz altın değil, sulhtür. Şimdi biz bu sulhü tesis etmek için uğraşacağız. Ertuğrul Bey, bize zulmedenleri niye affedeceğiz? Hepiniz bilirsiniz ki Peygamber Efendimiz Taif'te taşlanmıştı. Zulme uğramıştı. Lakin o ileriyi düşünerek onlar için af dilemişti Allah'tan. Şimdi bilirim ki Kaya Obası'nı bıraksan, Çavdar Obası'nda taş üstünde taş, omuz üstünde baş komaz. Lakin bir Ural Bey'i bütün çavdarlara mal edemeyiz. Peki Ertuğrul Bey, bu hep böyle mi devam edecek? Ayşe Hatun, gün gelen de, hesap dönen de, şafak söken de elbet atlarımız şahlanır, pusatlarımız sallanır, kılıçlarımız hainlerin böğrüne saplanır. Lakin indi sulh vaktidir. Beyim, biz sizi biliriz. Sözlerinize itimat ederiz. Obamızın selameti için kararın arkasındayız. Ertuğrul Bey'imin söyledikleri kanıma dokunur ana. Kızım, Ural Ertuğrul'un da evladına zarar vermemiş midir? Bilirsin. Bu karar onun da kanına dokunur. Lakin daha fazla kan dökülmesine de gönlü razı gelmez. Ana, bunca Alp'imize kılıç sallatan, obamızın geleceği gündüzüme ok fırlattıran, kendi bacısını dahi ölüme gönderen Ural'ı nasıl kurtarır? Ya bu adam bir gün çıkıp da Çavdar'a bey olursa? O vakit halimiz nice olur? Halime, ne zamandır hatunlar beylerin emirlerini sorgular oldu? Ha? İş bilenin kılıç kuşananındır kızım.
Ertuğrul Ural'ı serbest bıraktırır ki Aliyar Çavdarlara bey olsun. Senin de bu vesveselerin vuku bulmasın. Hem erleri şehit olanlar bile bunu kabul etmiştir. Çocukluk edersin Halime, kendine gelirsin. Her geçen gün daha da yayılıyorlar. Bunlar göçebe komutan. Çadırlarını sırtlayıp fersah fersah ötelere gidebiliyorlar. Ve gittikleri yerde eğer tutunabilirlerse ur gibi yayılmaya ve çoğalmaya başlıyorlar. Bilirim. Her yerdeler tekfir vasıfçısı. Dağınık haldeler fakat her yere yayılıyorlar. Bizim işimiz Karacahisar ve çevresini temizlemek. Onlara karşı savaş açtığımızda birlik oluyorlar. Selçuklu Devleti'nin desteğiyle daha da güçlenecekler. Fakat aralarından biri daha da güçlenecek olursa hemen hepsi ona saldırıyor. Yani en büyük zaafları kıskançlık. Ya aynen öyle. Ertuğrul ve Ural arasında büyük bir çekişme var. Ertuğrul çok zeki ve iyi bir savaşçı. Ural da öyle. Fakat hırsı onu yavaşlatıyor. Eğer Ural kurtulur ve obasına bey olursa kalenin surlarına çıkıp iki obanın birbirini yakan ateşinde ısınırız. Umarım hesaplarınız tutar ve köpek Ural'ı kurtarır. Köpek tam bir belagat ustası ve çok akıllı biri. Aynı zamanda tanıdığım en büyük hain. Kurtaracak, merak etme. Tanrı'ya şükür bizden biri değil. Peki beyim, ya köpek sözünde durmazsa, Aliyar Bey değil de Ural Bey seçilirse biz ne yapacağız o vakit? Köpek sözünde durmak zorunda. Eğer Ural Bey olursa o vakit ilk işimiz Aliyar Bey ve Kutluca'yı oradan kurtarmak olacaktır. Bunun için obanın yakınlarında olacağız. Beyim obanın yakında ne yapacağız? Toya mı müdahale edeceğiz? Aliyar Bey ilmini azık, sabrını silah eylemiştir. Aliyar Bey toyda bey olmazsa o vakit biz pusatlarımızı sallar, hak için cenk ederiz. Beyim, Çavdar obasını kılıçtan mı geçireceğiz? İcap ederse kılıçtan geçireceğiz Dündar. Beyim. Ben yine öfkemle hareket ettim. Sana destek olmam gereken vakitte seni zor duruma düşürecek hallerde bulundum. Evlatlarını, eşlerini kaybedenler dahi diyete razı geldiler. Sana destek oldular. Bense vesveselerimle sana yük oldum. Bir daha böyle davranmayacağım Ertuğrul. Buna hakkım yoktur. Sen anasın Halimem. Yumuşak kalplisin. Lakin bilesin ki mecbur olmasaydım Ural'ı salmazdım. Ne düşünürsem bebemizin huzuru, ahalinin emniyeti içindir.
Bebemiz nasıldır? İyice büyümüştür. Ben ne yersem yer, ne içersem içer. Canım sıkkın olunca tepişir durur. Keyfim yerinde olunca da huzurla uyur. Hele ki sen otağında olduğun vakit. Baba. Gündüz. Aslan parçası dur be oğlum. Aslan oğlum. Ah, koca hatun nasıl da peşinden koşturur. Evladım. İhtiyarım ben ihtiyar. Anladın mı? Ne vakittir yoksun baba. Özledim seni. Bak sakalların bile ne kadar uzamış. Pek de dillendik. Dilimizin kemiği de yoktur. Evladım öyle şey denir mi babaya? Gündüzümün diline düşen yandı. Hem de nasıl? Dillenecek benim oğlum, dillenecek. Dillenecek ama her vakit doğruları söyleyecek değil mi? Tabii baba. Doğrudan şaşmak olur mu? Aslanım benim. Helena. İyi akşamlar dilerim Helena. Benim için ayıracak zamanın var mı? İçeri gel Vasilius. Geç oldu. Neden geldin? Bir haber mi var? Evet, haberler var. Fakat güzel haberler. Nedir? Çok uzun zamandan beri ilk kez demirden bir varlık değil, insan olduğumu hissettim. Bunu fark etmeme sebep olan sensin. Babanın ölümünden sonra buradan ayrılacağını düşündüm. Bir an kalbimde bir sızı hissettim. Helena gitmemeli dedim. Burada benimle kalmalı. Ve mücadelemde kalbimi koruyan zırhım olmalı. Bana cesaret vermeli. Beni mutlu etmeli. Ve ömrümün sonuna dek o güzel yüzünü görmeliyim. Vasilius. Vasilius ben... Burada benimle kal. Kalenin savunmasında bana destek ol. Babanın emanetini birlikte koruyalım. Vasilius, ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey söyleme. Yarın beraber yemek yiyelim. Gelecek hakkında, geleceğimiz hakkında konuşuruz. Ha? Şimdi sana iyi uykular dilerim.